Milattan önce 4000 ile 2000 yılları arasında Mezopotamya'da Sümerler adında muazzam bir uygarlık kurulmuştu. Bu uygarlık Elamlar tarafından yıkılana kadar elde ettiği buluş ve icatlarla tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bu videoda bir zamanların muhteşem devleti Sümerleri ve yaptıklarını anlatacağım. Sümer medeniyeti Mezopotamya'da kurulduğunda bu uygarlığa ait en önemli şehirler Lagaş, Uruk, Endur, Kalde ve Kaş'tı. Krallarına Patesi adını verirlerdi. Doğa güçlerine çok fazla inanan bir toplumdu. Tanrıları vardı ama en ünlü tanrıları Anu gök tanrısı, Enlil yeryüzü tanrısı ve Enki okyanus tanrısıydı. En önemli sanat eserleri ise zaguratlardı. Tarihin akışını ve gelişini değiştirecek bu medeniyet bir anda kimler tarafından ve nasıl kurulmuştu? Sümerler hakkında en gizemli sorulardan biri bu soru olabilir. Çünkü insanoğlu karanlık çağlarda yaşarken bir anda Sümer adında bir uygarlık kurulmuş ve kendisinden sonra Mezopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini atmıştır. Üstelik Sümerlerin kökenleri Mezopotamya'nın yerli halklarından değildi. Halkın bir bölümü Orta Asya'dan gelmiş ve buraya yerleşmişti. Tarihin bilinen ilk medeniyeti, ilk devleti ve ilk sosyal toplumu Sümerlerdir. Sümerler tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilir. İlk kültürel eserleri ve yazıyı ortaya çıkararak insanoğluna medeniyeti armağan etmiş efsanevi bir toplumdur. Yazı ve astronomi ilk kez Mezopotamya'da Sümerler tarafından ortaya çıkmıştır. Tekerleğin icadı insanoğlunun tarih boyunca yaptığı en önemli buluşlardandır. Bu öyle bir buluştur ki tarihsel süreçte günümüz arabalarının ortaya çıkmasına kadar insanların uzun mesafeleri kısa zamanda gitmelerini ve ağır yükleri kolayca taşımalarını sağlamıştır. İşte bu önemli buluş Sümer medeniyetine aittir. Sümerler günümüz teknolojisinin ve buluşlarının temellerini atmıştır. Sümerler medeniyetlerini kurduklarında tüm Mezopotamya'da kalabalık kitleler halinde yaşıyorlardı. O devirde başka bir uygarlık yoktu. Dolayısıyla Sümerler gibi kalabalık bir topluma meydan okuyacak ya da tehdit edecek herhangi bir rakip bulunmuyordu. Bu durum Sümerlerin sosyal, kültürel, dini ve bilimsel açıdan nicelik kazanmasını mümkün kıldı. Zaten oldukça güçlü olan kültürlerini sanatsal eserlere yansıtarak heykeller, kaya resimleri yapabildiler. Büyük yapılar inşa ederek güçlerine güç kattılar. Yerleştikleri bölgelerde son teknoloji sulama sistemi kurmuş, kanallar, barajlar ve bentler inşa etmişlerdir. O kadar gelişmişlerdi ki istedikleri yerlerdeki bataklıkları kurutabilmişlerdir. Düzenli sulama sistemi kurarak tarımı geliştirdiler. Tarım alanlarını öküz ve sabanlarla işliyorlardı. Sümerlerin en önemli buluşları büyük ihtimalle yazının bulunmasıdır. Bugün yazının ne kadar önemli bir şey olduğunu herkes bilir. Yazı sayesinde bilgiler kalıcı hale gelir ve daha çok insana ulaşabilir. Sümerler yaşadıkları zamanda kendilerinden sonra gelecek insanlara bildikleri bilgileri en doğru şekilde aktarabilmek için yazıyı bulmuş ve kil tabletlere yazarak bilgilerini kalıcı hale getirmişlerdir. Günümüzde bile bu yazıların önemi çok büyüktür. Yapılan her kazıda, her keşifte Sümerlere ait bulunan yazılar sayesinde bizler binlerce yıl önce neler olmuş, nasıl bir yaşam varmış gibi birçok sorunun cevabını öğrenebiliyoruz. En önemlisi Sümer medeniyetinin ne kadar gelişmiş ve bilgili bir uygarlık olduğunu anlıyoruz. Tarih konusunda daha doğru ve net bilgilere ulaşıyoruz. Sümerler hakkında öğrendiğimiz her yeni bilgide biraz daha şaşırıyoruz. Bu kadar gelişmiş bir toplum ne yapmıştı da bir anda Mezopotamya'da ortaya çıkmıştı? Sümerler bilim ve teknik alanında buldukları tarih evresinin oldukça ilerisindeydiler. Aynı tarihlerde diğer coğrafyalarda yaşayan toplumlardan çok öndelerdi. Öyle ki bu toplumlar henüz barınaklar ve şehirlerde yaşamaya tam olarak başlayamamışlardı. Şehir hayatı ve yerleşik düzene geçen toplumlar ise nispeten daha ilkel koşullardaki yapılarda yaşamlarını sürdürüyordu. Oysa Sümerler çanak, çömlek, kazan, ekmek pişirme tandırları gibi ev eşyalarını yapabilmekteydiler.
Sümerler ayrıca sert madenleri işleyebiliyordu. Bu sayede gelişmiş bir yapı tekniği kullanarak taş, kerpiç ve tuğlalar üretip 2-3 katlı evler inşa edebiliyorlardı. Matematik ve geometrinin temellerini Sümer medeniyeti atmıştır. Matematiğin temeli olan 4 işlemi bulan Sümerlerdir. Dairenin alanını ilk hesaplayan Sümer medeniyetidir. Tüm bunların yanında zaman hesaplamasında büyük bir başarı elde ederek gelişmiş bir takvim kullanmışlardı. Sümerler hiç şüphesiz tarihte ilklerin olduğu bir medeniyetti. Birçok şey Sümerler tarafından ilk kez bulunmuş, icat edilmiş, uygulanmış ve kullanılmıştı. Sümerlerin ilklerine kısaca bir bakalım. Mezopotamya'da kurulan ilk devlet Sümerlerdir. Tarihte ilk şehir devletini Sümerler kurmuştur. Mezopotamya'da siyasi birliği ilk sağlayan Sümerlerdir. İlk ordu Sümerler tarafından kuruldu. Tekerleği ilk kez icat eden Sümerlerdir. Tarihte savaş arabalarını ilk kez Sümerler kullanmıştır. Yazı tarihte ilk defa Sümerler tarafından kullanıldı. Çivi yazısını icat eden Sümerler böylelikle tarih devrini başlatmıştır. Tarihte bilinen en eski kanunlar Sümerlere aittir. Tarihte ilk sosyal örgütlenme Mezopotamya'da görülmüştür. Mimaride ilk kez sütun, kemer ve kubbeyi kullanan Sümerlerdir. Astronomi ilk kez Sümerler'de ortaya çıkmıştır. Sümerler astronomi konusunda çok ilerlemiştir. Güneş ve ay tutulmasını ilk defa düzenli olarak hesaplayan Sümerlerdir. Tarihte ilk defa güneş saatini Sümerler kullanmıştır. Sümerler bilim alanında yaptıkları çalışmalarla ilklere imza atmıştır. Ayı 30, yılı 360 gün olarak hesapladılar. Gece ve gündüzü 12'şer saate böldüler. Bir yılı 12 ay olarak hesapladılar. Ay ve güneş tutulmasını hesapladılar. Aritmetik ve geometrinin temellerini attılar. Çarpma ve bölme cetvellerini buldular. Daireyi 360 dereceyi böldüler. Daha burada saymayı unuttuğum, atladığım birçok buluşa Sümerler imza atmıştır. Bütün bu buluşlar ve keşifler Sümerleri belki de tarihin gelmiş geçmiş en önemli medeniyeti yapmaktadır. Sümer medeniyeti olmasaydı belki de bugünün teknolojisine çok daha ileriki bir tarihte ancak ulaşabilecektik. Bununla birlikte Sümerler hakkında bulunan tabletlerde Güneş sistemi ve gezegenlerin resimlerine de rastlanmıştır. Sümerler, Güneş sistemindeki gezegenlerin yerleri ve bilgilerini binlerce yıl öncesinden doğru bilmişlerdir. Fakat burada dikkat çekici bir fark vardır. Günümüzde dahi adını bilmediğimiz ve keşfetmediğimiz bir gezegen gösterilmiştir. Tabletlerde bu gezegende yaşayan, Anunnakiler adı verilen varlıklardan bahsetmektedir. Bu varlıklara gökten inen elliler de denmektedir. Resimlerde günümüz astronotları gibi giyinen ya da yarı insan, yarı yaratık olarak tasvir edilmişlerdir. Hatta heykelleri bile yapılmıştır. Gökten inen elliler, Sümerlerin kendilerine tanrı olarak kabul ettikleri varlıklardır. Tabletlerde anlatılanlara göre her birkaç bin yılda bir Güneş sisteminde bahsedilen bu gezegen Dünya'ya yaklaşmakta ve buradan gelen varlıklar başta altın olmak üzere gezegenleri ve işlerine yarayacak değerli madenleri almaya gelirler. Kendileri için değerli madenleri alırken dünyada yaşayan insanlara bilgilerini aktarır ve yeni şeyler öğretirler. Böylece Sümerler çağ atlamıştır. Her şeyin icatçısı olmuş, gelişmiş bir medeniyet haline gelmiştir. Sümerler gökten inen elliler dedikleri varlıklardan o kadar etkilenmişlerdir ki tabletlerinde hep onlardan bahsetmiş ve onları tanrılaştırmışlardır. Eserlerinde kendilerini tanrılarına altın ve yiyecek verirken resmetmişlerdir. Sümer medeniyetinin binlerce yıl önce yapmış olduğu keşif ve buluşların günümüzde doğru olduğu ortaya çıkması bizleri korkutabilir. Çünkü bizler Güneş sisteminde bahsedilen gezegeni halen keşfedemedik. Anlatılanlar eğer doğruysa bu gezegen günün birinde tekrar Dünya'ya yaklaşacak ve gezegende bulunan varlıklar bir kez daha Dünya'yı ziyaret edecek. Tabi henüz elimizde herhangi bir kanıt ya da delil olmadığı için Sümerlerin bu konuda söyledikleri ve yazdıklarını varsayım olarak kabul ediyoruz. Ama Güneş sistemindeki gezegenlerin bazılarının günümüze yakın tarihlerde tam olarak keşfedildiğini göz önünde bulundurursak
bundan binlerce yıl önce yaşamış bir medeniyet o gezegenleri nereden biliyordu diye şüphelenebiliriz. Sümer medeniyetinde yaşayan insanlara dünya dışından varlıklar bir şekilde yardım etmiş ve bu buluşları, bilgileri aktarmış mıydı? Yoksa insanlar kendileri mi öğrenmişlerdi? Sümerlere ait bulunan yazılarda bahsedilen gökten gelen tanrılar gerçekten var mıydı? Anlatıldığı gibi dünya dışından gelmiş ve insanlarla iletişime geçmiş miydiler? Yoksa tabletler yanlış mı anlaşıldı? Ya da bütün anlatılanlar Sümerlerin hayal ürünü müydü? Bu soruların cevaplarını tam olarak bilmesek de Sümerlerin ulaştığı gelişmişlik düzeyi dönemine göre muazzam ve büyüleyicidir. İzlemiş olduğunuz videoya benzer konularda ya da ilginizi çekebilecek başka konularda bilgilendirici videoları gözden kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve kanalımı yakından takip edebilirsiniz.